Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir tarif vereceğim. Katmer tarifi fırında. Kabarmalara doyamadık. Katları tek tek ayrılıyor. Muhteşem bir katmer tarifi. İster peynirli yapın, ister patatesli yapın, ister kaşarlı yapın, ister sade yapın. Muhteşem oluyor. Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Yarım su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Mayamız aktif hale gelsin. Kullandığımız malzemeler ılık olsun. Unumuzu boşaltıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu yoğuralım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Sert bir hamur olmayacak. Ele de yapışmayacak. Hafiften yağ dökelim elimize. Hamurumuzu toparlayalım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 500 gram. 8 tane katmer çıkıyor. Çok da bereketli, çok da lezzetli, kolay. Üzerini kapatalım, mayalansın. Bu şekilde yapıp akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. Masada hamurumuzun havasını alalım. 1-2 dakika bu şekilde yoğurursak daha güzel olur. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Bezelerin birazını küçülttüm. Büyük olanları. Toplamda 8 tane beze ayarladım. Daha büyük yapmak isterseniz büyük alırsınız bezenizi. ...150 gram tereyağı erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Karıştıralım. Tereyağımız sıcak olmasın. 200 gram çökelek. Ben çökelek kullanacağım. İster kaşar peyniri kullanın, ister patates kullanın, ister kıyma kullanın. Nasıl isterseniz, isterseniz sade yapın. Bezemi masama aldım. Masamı hafiften unladım. Açacak kadar. Elimizde biraz genişletelim. Oklavayla açalım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı koyalım. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Yağ gelmeyen yerlere de bu şekilde yaparsak daha güzel olur. Üzerine peynir serpiştirelim. Kenar kısmından iç kısmına doğru katlayalım. Bir kez daha katlayalım. Baş kısmını da içine katlayalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyalım. Fırçayla sürelim.
Katları yağlı olursa katları tek tek ayrılıyor. Güzel oluyor. Kapatırken hafiften çekiştirelim. Diğer tarafını da aynı şekilde kapatalım. Elimizle hafiften bastıralım. Görüyorsunuz. Tepsimizi alalım. Aynı şekilde bezelerimizin hepsini bu şekilde açalım. Bezeyi elimizle genişletirsek açması daha rahat olur. Tekrar sıvı yağ koyalım. Tereyağı. Tekrar kenarlarından katlayaraktan hem esnetelim hem de her tarafına yağ bulaşsın, daha güzel olur. Bu şekilde havalandırarak esniyor da daha güzel oluyor. Bu şekilde mayasız da yapabilirsiniz. Kabartma tozu koyabilirsiniz içerisine. Elimizle hafiften bastıralım. Oklavayla açmakta zorlanırsanız merdaneyle de açabilirsiniz. Kenarlarından içe doğru katlayalım. Çok yağlı gibi görünse de çok da yağlı değil. Hamuruna zaten fazla yağ koymadık. 2 yemek kaşığı yağ koyduk. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi alıyorum. Üzerini kapatalım. 10 dakika mayalansın. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı. Tepsi mayası oldu. Tekrar elimizde biraz üzerine bastırarak genişletelim. Üzerine bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt üzerine karıştıralım. İçerisinde süt sevmiyorsanız süt koymayabilirsiniz. Sıvı yağ koyabilirsiniz yumurta sarısının içerisine. Hamurun içerisine de öyle. Su koyabilirsiniz. Süt sevmiyorsanız. 180 derece fırında 35 dakikada pişirdim. Gördüğünüz gibi. Puf puf kabardı. Nar gibi de kızardı. Fırından çıkaralı 5 dakika oldu. İlk sıcaklığının çıkması lazım. Katmerimin içine bakalım. Çok da güzel kabardı. Katları da tek tek sayılıyor. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.